Merhaba, hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerden yayın yapıyorum. Farklı bir şekilde yayın yapıyorum. Umarım yayın kalitesi güzeldir. Çünkü telefonum burada, ve herkes yazı yazamayacak. Ancak kanala abone olursanız ki abone olmak parayla değil, sadece abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone olduğunuz zaman bana yorum yazabiliyorsunuz. Artık öyle havadan, yorum yapmak yok. Önce abone olacaksınız. Abone olduktan 1 dakika sonra yorum yazabilirsiniz. Görüntü kalitesi, hello. Yani, dediğim gibi bilmiyorum. Bunun da, kamerası oldukça iyidir. Böyle bir deneme yapmak istedim açıkçası. Aslında telefonu da bağlayabilirim ben buna. Yani, bence gayet iyi yayın kalitesi ve ışık. Yeni mi uyandın? Yok yani. Ben de özledim yayın yapmayı. Biraz da böyle Ramazan ya dedim, şey yapayım, ne yapayım? Binbir Gece masalları okuyayım. A, değil mi? Yayın kalitesi bence de gayet güzel. Evet, yeni bilgisayarın, webcam'iyle, FaceTime webcam'i ve belki de, interneti de daha iyi çekiyor, emin değilim. Kalitenin iyi olmasını istiyorum. Bu yüzden de elimden geleni yapıyorum. Ya, bilmiyorum, şu an artık, dinleyeceksiniz olmadı beni. Görüntüyü kalitesinde şey var diyorsanız bilemem artık. Evet efendim, hoş geldiniz öncelikle. Ben açıkçası bu açıyı beğendim gayet ve ben bu köşeyi daha çok seviyorum. Masada bir böyle rahat etmiyorum. Aslında burada daha rahat ediyorum ve yogadan da alışmışım uzun süre yerde oturmaya. Bizim böyle dinletiler, işte, eee, bu şekilde ders dinlemeye, bir şeyler okumaya. O yüzden, yani, benim için sorun olmuyor böyle ayakta yerde oturmak. O yüzden, bu şekilde yapacağım. Arada tabii masada da yayın yaparız. Bakayım yorumlara. Ah, hımm. You are awesome. Can she do please escape challenge or challenge video. Actually, uh, I will read an English book, and I decided what to read, and maybe, at Saturday I will read, a English story. Evet, bugün üyelere özel canlı yayın olacak, kral üyeleri olacak. Olacak, olacak. Bu yayından sonra. Hıh. Sadece krallara dedim, şimdi okumaya geçiyorum. Seçtiğim masalın adı Büyülenmiş Genç Adam ile Balıkların Öyküsü. Efendim, bilesiniz, benim babam bu diyarın hükümdarıydı. Adı Mahmud'du ve Kara Adaların ve bu 4 dağın efendisiydi. Babam 70 yıl saltanat sürdü. Sonra da Tanrı'nın rahmetine kavuştu. Ölümünden sonra saltanata ben sahip oldum ve amcamın kızıyla evlendim. Akraba evliliği. Karım beni
Öylesine bir aşkla seviyordu ki yanından ayrılsam beni yeniden görünceye kadar ne yer ne içerdi. 5 yıl benim korumam altında kaldı. Sonra bir gün aşçıya akşam yemeği için hazırlık yapması talimatını verdikten sonra hamama gitmiş. Ben saraya geldim. Her zaman uyumaya adet ettiğim yerde uzandım. İki esirden de bir yelpazeyle beni serinletmelerini istedi. Biri başucumda, öteki ise ayak ucumda duruyordu. Karımın yokluğunu düşünerek uykum kaçmıştı. Ruhum uyanıktı ama gözlerim kapalıydı. O sırada başucumdaki esirenin beni uyur sanarak ayak ucumdakine şöyle seslendiğini duydum. Mesude Efendimiz ne kadar talihsiz bir genç değil mi? Onun eş olarak hanımımız gibi böylesine hain, böylesine cani birine sahip olması ne kadar yazık. Öteki de Allah zina yapan kadın, öteki ise Allah zina yapan kadınların belasını versin. Böylesine bir zaniye Efendimiz gibi genç huylu biriyle evlenmemeliydi. Efendimiz gibi güzel huylu biriyle evlenmemeliydi. Tüm gecelerini başka yataklarda geçiriyor diye yanıt verdi. Başucundaki esire de buna karşı gerçekten bu kadının yaptıklarına aldırmamak için Efendimiz epeyce kaygısız olmalı dedi. Öteki de bunu nasıl söylersiniz? Efendimiz onun yaptıklarından kuşku duymuyor ki yoksa onu bu denli özgür bırakır mıydı sanıyorsun? Sen bilmiyorsun bu nankör her gece yatmadan önce Efendimizin İçtiği şaraba bir şeyler, sanırım Benk karıştırıyor. O da derin uykulara dalıyor. Bu durumdayken ne olup bittiğini, karısının nereye gittiğini, ne yaptığını bilemiyor. Böylece karısı Efendimiz'e şarap içirdikten sonra giyinip onu yalnız bırakarak gün doğuncaya kadar ortadan yok oluyor. Geri döndüğünde kocasının burnuna yanık bir şey uzatarak koklatıyor ve onu uyandırıyor diye yanıt verdi. Esirelerin bu sözlerini duyunca efendim gözümün nuru ka- ha, esirelerin bu sözlerini duyunca efendim gözümün nuru karardı. Amcamın kızı yani karımla yeniden birlikte olacağım akşamın gelişi adeta gecikti. Sonunda karım hamamdan döndü, sofrayı serdik ve adet edindiğimiz tarzda karşılıklı içki ikramında bulunarak 1 saat kadar yemek yedik. Ardından yatmadan önce her gece içtiğim şarabı istedim. Bana bardağı verdi. Onu her zamanki gibi dudaklarıma götürür gibi yaptım ve çabucak giysimin üst kısmındaki kıvrıma döktüm ve hemencecik yatağa girerek uyur gibi yaptım. Bunun üzerine karım, uyu, bir daha inşallah hiç uyanmazsın. Allah biliyor ya senden nefret ediyorum. Seni görür görmez tüylerim diken diken oluyor. Sen yakındayken ruhum bunalıyor, dedi. Sonra kalktı, en güzel giysilerini giydi, kokular süründü, beline bir kılıç taktı, sarayın kapısını açtı, çıkıp gitti. Bunun üzerine kalktım ve onu saraydan çıktığı andan başlayarak izlemeye koyuldum. Kentin bütün çarşılarını geçti. Sonunda kentin kapılarına ulaştı. Kapılara doğru hiç anlayamadığım bir dilde seslendi. Kilitler düştü ve kapılar açıldı ve karım kentin dışına çıktı. Ben de kendimi fark ettirmeden ardına düştüm. Sonunda harabe yığınlarından oluşmuş tepelere ve bunların ortasında bulunan tuğlalardan örülmüş kubbemsi yarı yıkık bir kaleye ulaştı. Kapıdan girdi. Bense kubbenin üstüne çıktım ve yukarıdan gözetlemeye koyuldum. Karım bir zencinin yanına girdi. Bu zencinin üst dudağı bir tencere kapağı gibiydi. Alt dudağı da tencerenin ta kendisi. İki dudağı da o denli aşağı sarkıyordu ki bunlarla kumlardaki çakılları ayıklayabilirdi. Her yanı hastalıktan çürümüştü ve şeker kamışından yolunmuş kuru yapraklar üzerinde yatıyordu. Onu görünce karım yere kadar eğilerek iki eli arasından toprağı öptü. O da başını kaldırıp ona çevirdi ve Allah belanı versin bu saatlere kadar niye geciktin? Buraya içmeleri ve sevgilileriyle birbirine katılmaları için zencileri çağırdım. Bense senin yüzünden içmeye hiç heves duymadım, dedi. Karım, ey efendim, ey kalbimin sevgilisi, bilmez misin ki ben amcamın oğluyla evliyim ve onu görür görmez nefretle doluyorum. Birlikte olmaktan dehşet duyuyorum.
Eğer sana zarar vermeyeceğini bilsem kenti çoktan tepeden tırnağa harabeye çevirir, taş üstüne taş koymazdım. Orada baykuş ve karga sesinden başka ses duyulmazdı. Harabelerin taşlarını da Kaf Dağı'nın ötesine fırlatırdım, dedi. Zenci, yalan söylüyorsun. Ey alçak karı, bak şerefim, zencilerin erkek olarak üstün niteliği ve insan olarak beyazlardan sonsuz üstünlüğümüz üzerine yemin ediyorum ki, baya böyle ırkçılık var. Bugünden sonra bir kez daha geç kalırsan artık senin dostluğunu reddeder ve vücudunu bir daha vücudumun üstüne çekmem. Ey nankör hain, sen kadınlık arzularını başka yerlerde doyurduğun için geç kalmadın mı yani? Ey pislik, ey beyaz kadınların en aşağılığı diye yanıt verdi. Şehzade hükümdara yönelerek böyle konuşmuş ve sözünü sürdürmüş. Şehzadenin hükümdara yönelerek böyle konuşmuş ve sözünü Şehzade hükümdara yönelerek böyle konuşmuş ve sözünü sürdürmüş. Bu konuşmayı duyup aralarından geçenleri gözlerimle görünce dünya gözümde karanlığa dönüştü. Artık nerede olduğumu bilemedim. Bunun ardından karım olan yeğenim ağlamaya ve zencinin önünde alçalarak yalvarmaya başladı. Ey sevgilim, ey yüreğimin meyvesi, benim senden başka kimim var? Beni kovarsan felaketim olursun. Ey sevdiceğim, ey gözümün nuru dedi ve ağlamayı, yalvarmayı bağışlanıncaya kadar sürdürdü ve bağışlanınca da çok mutlu oldu. Ayağa kalktı ve tüm giysilerinden soyundu ve donunu da çıkararak çırılçıplak kaldı. Sonra da ey efendim, esireni besleyecek neyim var diye sordu. Zenci de tencerenin kapağını kaldır, orada kaynatılmış fare kemiği bulacaksın. Şu küpte de boza var, içersin dedi. Karım ayağa kalktı, yiyip içti, ellerini yıkadı ve kamış yapraklarından oluşan yatakta zenciyle yattı ve çırılçıplak iğrenç paçavralar altında zenciye sarıldı. Karım olan yeğenimin yaptığı şeyi görünce artık kendimi tutamadım ve kubbeden aşağı inerek salona saldırdım ve karımın getirdiği kılıcı alarak ikisini de öldürmeye karar verdim. İlkin zencinin boynunu vurdum ve öldüğüne inandım. Bu anda Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça sesini kesmiş. Sabah olunca Şah Şehriyar hükmettiği divana gitmiş ve günün sonuna kadar divan toplantısında bulunmuş. Sonra Şah sarayına dönmüş ve Dünyazat kız kardeşine öyküne devam etmeni rica ediyorum demiş. O da gerekli saygıyla ve bütün kalbimle demiş. 8. gece gelince Şehrazat söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şah, büyülenmiş genç sultanı şöyle demiş. Kafasını kesmek üzere zenciye vurunca boğazını deri ve et olarak kesmişim. Korkunç bir sesle haykırınca onu öldürdüm sandım. Karım olan yeğenim o sırada derin uykulardaydı. Benim oradan ayrılmamdan sonra uyanmış ve kılıcını alıp kınına sokmuş, kente dönmüş, sabaha kadar benim yanımda yatmıştı. Ertesi gün karımın saçlarını kestiğini ve matem giysilerine büründüğünü gördüm. Sonra bana, ey amcamın oğlu, bu halime bakıp beni suçlama. Annemin öldüğünü, babamın da kutsal savaşta şehit düştüğünü yeni öğrendim. Kardeşlerimden birini akrep sokarak öldürmüş, diğeri de yıkılan bir binanın altında kalarak canlı canlı toprağa gömülmüş. Bunları duyunca ağlayıp sızlamaktan kendimi alamadım dedi. Ya ne kadar da yalancı. Onun bu sözlerini duyunca bir şey görmemiş gibi davranarak ne yaparsan yap seni durduracak değilim dedim. O da matemine bürünüp bir yıl boyunca derdini durmadan yenileyip gözyaşlarıyla ve çılgın bir kederle kahrolarak ömrünü sürdürdü. Bir yıl dolunca bana sarayın bahçesinde türbe şeklinde bir mezar yaptırmak istiyorum. Orada yalnız başıma kalarak ağlayacağım ve bu yere matem evi adını vereceğim dedi. Ben de gerekli gördüğün neyse yap dedim. Bu matem evini yaptırdı. Üst kub, üstü kubbe, altı çukur olarak.
Sonra aslında ölmemiş olan ama iyice hasta düşüp halsiz yatan ve artık karıma hiçbir yararı dokunmayacak durumdaki zenciyi taşıtıp buraya yerleştirdi. Ama zencinin bu durumu boyunca şarap ve boza içmesine engel değildi. Ancak yaralandığı günden sonra hiç konuşamadı ve vadesi dolmadığı için yaşamını sürdürdü. Ve karım her gün sabah ve akşamları türbede onun yanına girip çılgınca gözyaşı dökerek dövünmesini sürdürdü. Ona içsin diye içki ve et suyu verdi. Bir yıl daha sabah akşam bu tutumunu terk etmedi ve ben sürekli olarak ona katlandım. Ancak bir gün ansızın yanına girince karımı ağlayıp ellerini yüzüne çarparken buldum ve üzgün bir sesle şu dizeleri okuduğunu duydum. Sen gittin gideli ey sevgili, insanlardan soğudum, yapayalnız yaşadım. Çünkü sen gittin gideli kalbim sevmeyi unuttu. Ama bir gün döner de sevgilini ararsan yalvarırım bedenimi kollarına al ve mezarın yanı başında bana bir yer ayır. Eğer bir gün dönersen ey sevgili, sesin eskisi gibi adımı sevgiyle ansın, mezarımda bana seslen. Ama sen yanıt olarak kemiklerimin birbirine çarpmasından doğan hazin sesten başkasını duyamazsın. Sızlanmalarını bitirince elimde kınından sıyrılmış kılıçla ey haini, geçmiş ilişkileri inkar eden ve dostluğu çiğneyen nankörce sözlerini duydum deyip kolumu kaldırarak ona vurmaya hazırlanınca birden ayağa fırladı ve zenciyi benim yaraladığımı anlayarak anlamını kavrayamadığım sözler söyledikten sonra büyümün faziletiyle Allah seni yarı taş yarı insan etsin diye beni lanetledi ve hemen o anda efendim bu gördüğün hale geldim. Ne kıpırdayabiliyorum ne bir harekette bulunabiliyorum. Böylece ne ölü ne canlı sayılırım artık. Beni bu hale koyduktan sonra hükmettiğim 4 adayı da büyüledi ve onları ortasında göl bulunan 4 dağa dönüştürdü. Tebaamı da alığa çevirdi. Bu kadarla kalsa iyi. Her gün bana işkence ediyor. Deriden bir kemerle beni kamçılıyor. Kanım sıdıncaya kadar 100 kere vuruyor. Sonra da giysilerimin altına çıplak bedenimin tüm üst bölümünü kapsayan kıllı bir giysi koyuyor. Öyküsünün burasına gelince genç adam ağlamaya başlamış ve şu dizeleri söylemiş. Adaletini beklerken yüce Tanrım ve hükmünü sabırla susuyorum. İfadenin böyle olduğunu, adaletini beklerken yüce Tanrım ve hükmünü sabırla susuyorum. İradenin böyle olduğuna inanarak. Ama felaketimin içinde boğuluyorum. Senden başka sığınacak limanım yok Rabbim. Ey kutsal peygamberimizin tapındığı Tanrı. Bunu duyan sultan genç adama dönerek sen benim dertlerime dert kattın. Söyle bana bu kadın nerededir diye sormuş. Genç adam kubbenin altında yatan zencinin yanında. Her gün buraya geliyor, bana yaklaşıyor, beni soyuyor, kamçılıyor. Bense ağlayıp haykırıyorum. Ama ona karşı kendimi savunmak için bir hareket yapamıyorum. Beni böylece cezalandırdıktan sonra yeniden zencinin yanına dönüyor. Ona sabah akşam şaraplar, et suları götürüyor diye yanıt vermiş. Sultan, vallahi benim sana unutulmayacak, benden sonra da tarihe geçecek bir hizmette bulunmam kaçınılmaz oldu artık demiş ve akşam saatinin yaklaşmasına kadar genç adamla konuşmasını sürdürmüş. Sonra hükümdar ayağa kalkmış ve büyücülerin genç ayinlerinin vakti olan gece yarısı gelinceye kadar beklemiş. Tam o saatte soyunmuş ve kılıcını kuşanarak zencinin bulunduğu yana doğru yollanmış. Orada mumları ve asılı lambaları görmüş. Öd ağacı, koku ve merhemlerin yayıldığı havayı koklamış, sonra doğruca zencinin yanına ulaşmış ve kılıcını çalıp onu öldürmüş. Sonra onu sırtına alıp sarayda bulunan bir kuyunun dibine atmış. Sonra da geri dönmüş. Zencinin giysilerini giymiş, bir süre uzun ve yalın kılıcını savunarak türbede gezinmiş. Bir saat sonra sefil büyücü kadın genç adamın yanına gelmiş, içeri girer girmez kocası olan yeğenini soymuş ve kamçısını alıp onu dövmüş. Delikanlı, ah ah yeter, zaten felaketim yeterince çekilmez. Ah acı bana diye haykırmış. Kadın,
Peki sen bana acıdın mı diye yanıt vermiş. Bana sevdiğimi bağışladın mı? Hayır, değil mi? Öyleyse katlan. Sonra da keçi kılından yapılmış giysiyi genç adamın çıplak bedenine giydirmiş. Sonra onu bırakıp yanında şarap ve kaynamış bitki suyuyla zencinin yanına seyirtmiş. Türbeye girince ağlamış. Diye haykırarak sızlanmaya başlamış ve de "Ey efendim ne olur konuş benimle, sesini duyur bana ey efendim" diyerek acı dolu bir sesle şu dizeleri okumuş. Ey kalbimin sahibi, bu katı uzlaşma böyle sürüp gidecek mi? Bu katı uzaklaşma böyle sürüp gidecek mi? İçime soktuğun sevgi dayanılmayacak kadar ağır bir işkence. Ah daha ne zamana kadar benden kaçıp duracaksın? Eğer üzüntümden, acı sefaletimden başka bir şey istemiyorsan öyle olsun. Git mutlu ol. Dileğin yerine getirilecektir. Sonra hıçkırıklara boğulmuş ve tekrarlamış. Ey efendim konuş benimle sesini duyur bana diye. Bunun üzerine zenci kılığındaki sultan dilini ağzında dolaştırarak zenci taklidiyle ha ha Allah'ın inayetinden gayri kuvvet ve kudret yoktur demiş. Kadın sevgilisinin bu sözlerini duyunca neşeden haykırmış ve bayılmış. Sonra kendine gelerek "Oh efendim artık iyileştin mi?" diye sormuş. Hükümdar sesini değiştirerek zayıf bir tınıyla "Ah alçak sana seslenmeye hiç de layık değilsin" demiş. Kadın "Neden ama?" diye sorunca "Çünkü gün boyunca kocanı cezalandırmaktan başka bir şey yapamıyorsun. O da bağırıp yardım istiyor ve bütün bunlar sabaha kadar geceleri uykumu dağıtıyor. Kocansa durmadan yalvarmaktan ve bağışlanma dilemekten kendini alamıyor. Öylesine ki sesi tüm uykumu alıp götürüyor. Bunlar olmasaydı çoktan gücümü toparlardım. İşte sırf bu neden seni yanıtlamaktan beni alıkoydu" demiş. Kadın, "Madem ki sen emrediyorsun, onu bulunduğu durumdan kurtarayım" demiş. Sultan da, "Evet, onu kurtar, bana da huzur ver" demiş. Kadın, "Emrin başım üstüne" deyip ayağa kalkarak türbeden çıkmış. Kadın saraya gelince su dolu bakır bir kap alıp onun üzerine sihirli sözcükler okumuş ve su tencerede kaynayan su gibi kaynamaya başlamış. Bunun üzerine suyu genç adamın üstüne serpmiş ve söylenen sözlerin yüzü suyu hürmetine ilk halini alman için seni bu durumdan kurtarıyorum demiş. Genç adam silkinip ayaklarının üzerinde durmuş, kurtuluşuna sevinerek Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna tanıklık ederim demiş. Allah'ın inayeti ve selameti senin üzerinde olsun diye eklemiş kadın da ona. Eklemiş. Kadın ise ona defol, defol bir daha da buraya gelme yoksa seni öldürürüm diyerek yüzüne haykırmış. O zaman genç adam iki elini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş. Kadın türbeye dönmüş, çukura inerek "Ey efendim, ayağa kalk seni göreyim" demiş. Öteki ise çok zayıf bir sesle "Daha bir şey yapmış değilsin. Huzurumun ancak bir parçasını sağladın. Ama derdimin asıl nedenini ortadan kaldıramadın" demiş. Kadın, "Ey sevdiceğim, bu esas neden gelir?" diye sormuş. Sahte zenci de önceleri eski kentin ve dört adanın halkından başkası olmayan göldeki balıklar bütün gece sudan başlarını çıkararak bana ve sana lanetler yağdırıyorlar. İşte yeniden kuvvetlenmemi engelleyen neden budur. Onları kurtarmak sana düşer. Sonra da gel elimden tut, ayağa kalkmama yardım et. Çünkü o zaman mutlaka sağlığıma kavuşmuş olacağım demiş. Kadın zenci olduğunu sandığı hükümdarın bu sözlerini duyunca neşeyle ona "Ey efendim senin emrin başım üstünedir" demiş ve de Bismillah diyerek mutlulukla ayağa kalkmış ve koşmaya başlamış. Göle gelince eline bir parça su almış ve ya hem böyle besmele yapıyor hem de büyü yapıyor yani görün. O anda Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve yavaşça susmuş. Dokuzuncu gece gelince anlatmaya başlamış.
İşittim ki ey bahtı güzel şah, genç büyücü kadın gölden eline bir parça su almış ve üzerine gizemli sözler söylemiş. Balıklar kıpırdamaya başlamış ve başlarını kaldırıp bir anda Ademoğullarına dönüşmüşler ve kentte oturanların büyüsü çözülmüş ve kent güzel çarşıları ve her biri işinin başına dönmüş esnafıyla parıltılı bir şehir olmuş ve dağlar eskiden olduğu gibi adalara dönüşmüş. Bunun üzerine genç kadın hemen zenci sandığı sultanın yanına dönmüş ve ona ey sevgilim bana cömert elini uzat da öpeyim demiş. Sultan ona alçak sesle yanıma yaklaş demiş. Kadın yaklaşmış. Sultan birdenbire kılıcını çekip kadının göğsünü öyle bir saplamış ki kılıcın ucu kadının sırtından çıkmış. Sonra sultan yeniden kılıçla vurmuş ve kadını ikiye bölmüş. Bundan sonra oradan çıkıp onu ayakta bekleyen büyülenmiş genç adamı bulmuş, kurtulması dolayısıyla iltifatlarda bulunmuş. Genç adam da onun elini öpmüş, coşkuyla şükranlarını sunmuş. Bunun ardından hükümdar ona kentte mi kalmak yoksa benimle ülkeme mi gelmek istersin diye sormuş. Genç adam da ona ey zamana hükmeden hükümdarım buradan senin ülkene ne kadar mesafe var biliyor musun diye sormuş. Sultan da 2,5 gün diyerek yanıtlamış. Bunu duyan genç adam, ey hükümdarım, eğer uyuyorsan uyan. Buradan ülkene dönmek için Allah'ın izniyle tam bir yıl gerek sana. Eğer sen buraya 2,5 günde gelmişsen kentin büyülenmiş olmasındandır. Sonra ben de ey şahım seni göz açıp kapasıya kadar bu bir zaman için bile terk etmeyeceğim demiş. Hükümdar bu sözleri duyunca sevinmiş ve Allah'a şükürler olsun ki seni yoluma çıkardı. Sen bundan sonra benim evladımsın. Madem ki Allah bana bugüne kadar bir evlat vermedi demiş. Bunun üzerine birbirlerine boynuna sarılmışlar. Sonsuz bir neşeye kapılmışlar. Devamını daha sonra okuyabilirim. Yani masalın bu bölümü bitti. Yani bir sona kavuştuk. Bu kadardı. Benim hoşuma gitti. Bunu önceden böyle okuyup seçtim. Çünkü burada bazı masallar çok uzun. Takılmayalım dedim. Böyleydi işte. Ya benim hoşuma gitti. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz? Biraz şeylere bakacağım, yorumlara bakacağım. Hımm. Evet. Yanlış bir şey yapmayayım. Masalla ilgili bir yorum var mı? Ya da bir sorunuz var mı? Yok galiba. Oldu o zaman. Bence gayet güzel bir, okuma oldu. Gayet de güzel bir masaldı. Kısa da sürmedi. 27 dakika boyunca okudum. Şimdi bundan sonra, özel üyelere yayın yapacağım, kral üyelere. Birazcık dinleneyim, o yayına hazırlanayım. Bir dahaki yayında, çok büyük ihtimalle ne zaman olur? Cumartesi olur. Bir ihtimal cuma yapar mıyım bilmiyorum, bakalım ama, dediğim gibi İngilizce okumak istiyorum. Katıl yayını var. Tekrar görüşmek üzere diyorum bir dahaki yayında. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapabilmeniz için abone olmanız gerekiyor. Beğenip yorum yapın. Bu kadar. Görüşürüz. Herkese iyi akşamlar.